Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için evde yapabileceğiniz soğuk baklava tarifi hazırlıyorum. Tam kıvamında bol sütlü harika oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimize hiç bekletmeden hamurumuzu hazırlayarak hemen başlayalım. Yarım çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıcak su, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 adet tam yumurta, 3 su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet, hamuru tezgah üzerine alıyorum ve pürüzsüz olana kadar 5 dakika boyunca yoğurma işlemine devam ediyorum. Ortadan ikiye kestim ve 8 eşit olacak şekilde bezelerimi keserek yuvarlıyorum. Evet, yuvarladığım bezeleri bir tepsiye alalım. Üzerini kapatarak en az 1 saat dinlenmesi için bir kenara kaldıralım. Şerbetimizi hazırlayalım. 1,5 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sütü şekereye alalım ve ocağa alarak şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridikten sonra şöyle 2 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Altını hemen kapatalım. Hızlı soğuması için geniş bir kabın içine alıyorum. 500 mg yani 2,5 su bardağı dolusu sıvı krem şanti kullanıyorum. 2,5 su bardağı sıvı krem şanti ekleyelim. Karıştırarak buzdolabına kaldıralım. Şerbetimiz soğuk olmalıdır. Dinlendirdiğimiz bezeleri nişasta ve un karışımıyla ince olana kadar açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Yufkayı inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Evet, yufkamı büyütebildiğim kadar büyütüyorum. İncecik oldu. Tezgahın kenarına alıyorum ve üzerine sofra bezi kapatıyorum. Diğer bezelerimi de aynı ebatta ve incelikte olana kadar açmaya devam ediyorum. Evet, yufkalarımın hepsini tek tek açtım. Aynı boyuttalar gördüğünüz gibi. İncecikler. Hepsini kaydırmadan üst üste aynı eşitlikte olacak şekilde alıyorum. İkiye katlayalım. 100 gramlık baklava tepsisi kullandım. Yufkanın üzerine alıyorum ve tepsi ebatında kare kesiyorum. Evet, alt tabanı için şöyle 3-4 tanesini alalım.
3-4 tane yufkayı alt tabanına yerleştiriyorum. Üzerine biraz yağ sürüyorum. Kalan parçaları da üzerine düşleyelim. Toplamda 150 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ kullandım. Parçaların hepsini alt kısmına döşedim. Tekrardan yağlıyorum. Bolca Antep fıstığı serpiyorum. Kalan yufkaları da üzerine alalım. İsterseniz tek tek alarak her katını yağlayabilirsiniz. Böyle 3-4 kat koyarak ara ara yağladım. Son katları da bütün olarak tepsime yerleştiriyorum. Baklavamı kare olacak şekilde kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Kalan yağı üzerine eşit miktarda dökerek sürelim. Evet, her baklava karesine iki taraftan şöyle kulak olacak şekilde sıkalım. Bombe oluşturalım. Bu sayede baklavalarımızın üzeri bombe bombe hazır baklavalar gibi kabaracaktır. Düz bırakırsanız pişince de düz olacaktır. Evet, hamur kartıyla da şöyle kenarlarından tekrardan geçiyorum. Bombeyi daha belirgin bir hale getiriyorum. Baklavam fırına girmeye hazır. 80 dereceli alt üst fırının alt tarafını alalım. Üzerine tepsi kapatalım. 1 dakika sonra 160 dereceye düşürelim. 1 saat sonra üzerindeki tepsiyi alalım. Toplamda 1 saat 10 dakika baklavamı pişirdim. Hemen fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuk baklavanın en önemli püf noktası baklavanın ve şerbetin buz gibi soğuk olmasıdır. Dolaptan çıkardığım buz gibi şerbetimi şöyle 3-4 aşamada azar azar dökerek veriyorum. Evet, bu kadar yeterlidir. Buzdolabına kaldırıyorum ve şerbetinin çekmesini bekliyorum. Şerbeti çekti. Tekrardan azar azar şerbetimi döküyorum. Tekrardan buzdolabına kaldırıyorum. Kalan şerbeti de üzerine tekrardan bolca gezdiriyorum. Şöyle 5-10 dakika dinlendirdikten sonra üzerine kakaolu süt tozu karışımından bolca serpelim. Rendelenmiş bitter çikolata serpiyorum.
Antep fıstığıyla süsleme yapıyorum. Evet, baklavamızı buzdolabına kaldıralım. Bir gün buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. Ertesi günü baklavamı servise hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bol sütlü, tam kıvamında harika bir soğuk baklava hazırladım. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.